Merhabalar. Bugün sizlerle pensiz beden ölçülerinin kalıbı nasıl çıkartılır onu anlatmaya çalışacağım. Bu çalıştığımız 38 beden siz de kendinizi uyarlayarak bu pensiz beden ölçülerinizi de çıkartabilirsiniz. Bu çok bolluklu bir kalıp da değil. Yani çok üstü saran bir kalıp da değil. Ona göre kendinizi uyarlayarak kendi kalıbınızı oluşturabilirsiniz. Bize gerekli ölçülerimiz tam boy ölçüsü, kalça ölçüsü ve beden ölçüsü, yani göğüs çevresi ölçüsü. Tam boy ölçümüz ne demek hepiniz biliyorsunuzdur ama gene de söyleyeyim. Başınızdan ayak ucuna kadar olan ölçünüz tam boy ölçüsü olarak sayılıyor. Kalçanızı ölçüyorsunuz. Biz burada 94 aldık. Göğüs çevresi, iç çamaşırınızı da ölçün. Daha güzel bir sonuç alırsınız. Burada da 88 olarak aldık. 38 bedeni çalışacağız. Şimdi diğer ölçüleri nasıl buluyoruz? Burada bizim formüllerimiz var. Formüllerden hesaplayarak diğer ölçülerimizi buluyoruz. Mesela ilk ölçümüz koltuk derinliği. Koltuk derinliği ölçümüzü bedenin 1/10'u diyor. Bedenimizi, yani göğüs çevremizi 88'i 1/10'a bölüyoruz. Artı 14. Artı 14 ekliyoruz. 10'a böldük. 14 ekledik. Çıkan sonuç 22,8 yazdık. Arka uzunluğumuz diyor. Arka uzunluğumuzun da tam boyunu alıyoruz. 1/4, yani 4'e bölüyoruz. Çıkan sonucumuz 40. Kalça düşüklüğü. Bu herkeste farklı olabiliyor ama temel bedenlerde 38 bedende 20 ya da veya 21 alabiliyoruz. Gene siz kendi kalça düşüklüğü ölçünüzü ölçebilirsiniz. Onu nasıl ölçeceğiz dersek, belinizle kalçanız arasındaki olan yere kalça düşüklüğü denir. Onu da 20 aldık. Arka yaka. Arka yakayı da nasıl buluyoruz? Bedenin 1/2'si. Bedeni ilk başta 2'ye bölüyoruz. Çıkan sonucu da 10'a bölüp artı 2,5 ekliyoruz. Yani 6,9 çıktı. Arka genişlik. Bedenin 1/8'i artı 6,5, yani 17,5. Bedeni 8'e bölüyoruz. Artı 6,5 ekliyoruz. Ön genişlik. Bedenin 1/4'ü. Bedeni 4'e bölüyoruz ve eksi 2,5 çıkartıyoruz ve çıkan sonucumuz 19,5. Koltuk genişliği. Bedenin 1/8'i 8'e bölüyoruz bedenimizi. Artı 1,5 ekliyoruz. 12,5. Arka koltuk genişliğimizi de koltuk genişliği bulduk ya burada 12,5. Koltuk genişliğini 2'ye bölüyoruz. Artı 1 ekliyoruz. 7,25 çıkıyor. Ön koltuk genişliğimizi de gene koltuk genişliğimizi alıyoruz. 12,5'umuzu 1/2'sini bölüyoruz 2'ye. Eksi 1 çıkartıyoruz. 5,25 şeklinde ölçülerimizi tamamlıyoruz. Kol boyumuz 59 aldık biz 38 beden için. Kol ağzı 24. Siz kendi kol boyunuzu ve kol ağzı boyunuzu alarak bu ölçüleri ölçebilirsiniz. Bu koltuk oyuntu yüksekliği ve koltuk oyuntu çevresini de çıkarttığımız bu temel beden kalıbında buluyoruz. Bu kol ölçülerini de bulmayı öğreteceğim kanalımda. Şimdi bu 38 beden, ben 36 bedenim ama. Şimdi ben ölçülerimi alayım. Hep birlikte sizinle birlikte kendi ölçülerimi hesaplayayım. Size de güzel bir hesaplamayı göstermiş olalım. Hep birlikte yapalım bu işlemi. Evet, ben kendi temel beden ölçülerimi aldım. Yani tam boyumu aldım. Tam boyum 1,65 çıktı. Kalçamı aldım. Kalçam 92 çıktı. Göğüs çevremi aldım. 86 çıktı. Yani çok bir fark çıkmadı aslında. Ama en azından size hesaplamayı göstermek istiyorum.
Şimdi hemen ne yapıyorum? Omzumu da aldım bu sırada. Omzumda 12 santim çıktı. Hemen ne yapıyorum? Koltuk derinliğimi buluyorum. Bedenimi 10'a bölüyorum. Benim bedenim kaçtı? 86. 86'mı 10'a bölüyorum. 8,6 çıktı. Ve buna artı 14 ekliyorum. Buradaki rakam. Artı 14. 22,6 çıktı benimki. Yani çok bir fark olmadığı için çok bir fark çıkacağını sanmıyorum. Ama amacım size burayı öğretmek. Şimdi diğer arka uzunluğuma geliyorum. Arka uzunluğum ne diyor? Tam boyu 4'e böl diyor. Benim tam boyum kaç? 1,65. 1,65'imi ben hemen 4'e bölüyorum. 41,25 çıktı. Kalça düşüklüğümü ölçtüğümde ben 20 çıktı. Ben 20 aldım. Siz de kendi kalça ölçüklüğünüzü ölçüp ona göre alabilirsiniz. Arka yakamdayım. Arka yakamda nasıl buluyorum? Bedenimi 2'ye bölüyorum. Benim bedenim kaç? 86'ını 2'ye bölüyorum. 43 çıktı. 43'ümü tekrar 10'a bölüyorum. 10'a böldüm. 4,3 çıktı. 4,3'üme de artı 2,5 ekliyorum. 6,8 çıktı. Arka genişliğime geldim. Arka genişliğimi de bedenin 8'e bölüyorum. İlk başta bedenim 86. 86'yı 8'e bölüyorum. 10,75 çıktı. Hemen buna da 6,5 ekliyorum. Artı 6,5'imi ekledim. 17,25. Evet. Ön genişliğime geliyorum. Ön genişliğimde bedenin 1/4'ü. Bedenimi 4'e bölüyorum. 86 bölü 4. 21,5 çıktı. 21,5'umdan da eksi 2,5 çıkartıyorum. Eksi 2,5. 19 çıktı. Ön genişliğimde. Koltuk genişliğime geldim. Bedenin 1/8'i. Bedenimi 8'e bölüyorum. 86 bölü 8. 10,75 çıktı. 10,75'ime de 1,5 ekliyorum. Artı 1,5. 12,25 çıktı. Evet. Arka koltuk genişliğime geldim. Şimdi ben koltuk genişliğimi bulmuştum ya, 10,25 benim koltuk genişliğim. Burada da koltuk genişliğini 2'ye böl, artı 1 ekle. Hemen 12,5'umu 2'ye bölüyorum. 6,125'li bir şey çıktı. Artı 1 ekliyorum. Yani benim koltuk genişliğim 7,125'li bir şey. Ön genişliğime geliyorum. Gene ön genişliğim koltuk genişliği 12,25'i 2'ye böl, eksi 1 çıkart diyor. 12,25'imi 2'ye bölüyorum. Gene aynı sonuç çıktı. Eksi 1 çıkartıyorum. Çıkan sonucum 5,125. Benim temel kalıplarım oluşmuş oldu. Ben şimdi bunu size A4 kağıdında anlatacağım, nasıl çizim yapıldığını minyatür şekilde. Siz beğenirseniz kendi kalıbınıza büyük kalıplarda, yani parşömen kağıdıyla falan kendi kalıbınızı oluşturabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi ilk başta bir minyatür çalışma yapabilirsiniz. Daha sonra büyük kalıba aktarabilirsiniz. Ben şimdi bu ölçüler kalıba nasıl yerleştirilir size onu göstereceğim.